Kanala hoş geldiniz. Sizinle yine bir distro incelemesinde karşınızdayım. Evet dostlar, bugün Fedora ile birlikteyiz. Fedora'yı incelememin sebebi şu: birincisi çok fazla istendi. İkincisi bana dediler ki abi sen bilmiyorsun, ben Fedora hiç kullanmadım bu arada. Sen bilmiyorsun, asıl Windows'tan geçene Mint'miş, işte GatchOS'miş, oymuş buymuş, bunların hepsi hikaye. Birinin Fedora kullanması gerekiyor dediler. Dedim tamam abi, olabilir, hani sıkıntı yok, dedikleri gibidir. Ben hiç daha önce Fedora kullanmadım. Şimdi belki inanmayacaksınız, adam akıllı hiç oturup da incelemedim. Bugün sizinle ilk defa inceleyeceğim. Arkadaşlar, fedoraproject.org sitesine girdik. Bu sitenin linkini vereceğim zaten size aşağıda. Bu site aracılığıyla gireceksiniz. Şimdi dostlar, burada sade bir sitenin bizi karşıladığına bakıyoruz derken biraz fazla yazı var. Bakalım bir neymiş bu? Desktop olarak kullanılabiliyormuş. Server bir topluluğu varmış. Sonraki jenerasyonun kişisel masaüstü. Sonrasında genel optimizasyonlarından bulutu varmış bu arada. Falan filan, o şey çekirdeklerinden optimize edilmiş Fedora Cloud diye bir şey var falan filan dostlar. Şimdi bakalım başka neleri var sitesinde. Dil seçenekleri varmış. Bak, bu güzel. Türkçe var mı mesela? Türkçe var. Gençler bakın, şimdi like'lamaya başladım. Gene muhtemelen bütün terimlere yabancı kalacağım Türkçe olduğu için, ama Türkçe çevirileri pek iyi olmayan, en azından ekran başındaki arkadaşlarımız daha iyi anlayabilirler. Bakın, az önce benim bahsettiğim şeyler var burada. Mesela Workstation, işte o kişisel bilgisayar. Güncel KDE Plasma sunan kişisel masaüstü. Serverlarını anlatmıştım. Cloud'u var demiştim. O çekirdek yapısından bahsetmiştim. Bunu atlamışım. Nesnelerin internet aygıt Edge ekosistemi için bir temel diyor. Fedora'nın bir kaydoluyoruz anladığım kadarıyla. Sonra bunun e-posta kısmına kaydoluyoruz. Anladım. Arkadaşlar, şöyle cihazlarınızda, serverınızda olsun, bilgisayarınızı kurduktan sonraki oradaki bulutta olsun, bilgisayarınızda olsun, anladığım kadarıyla bunların hepsinde tek bir posta adresini, kullanıcıyı kullanıp arada bir ekosistem yaratabilmişler. Güzel. Eğer bunu optimize bir şekilde yaptılarsa gayet güzel bir şey bu. Paket ve genişletme. Burada paket kaynaklarını görüyorum. GitHub'dan ve GitLab'dan indirebiliyormuşuz. Tamam abi, bunları destekliyor yani. Bugzilla Bugzilla güzelmiş. Tamam, bunu sevdim. Evet, hataları ayıklayıp buraya yazıyorlar. Tamam, güzel. RPM paketlerini yapan yazılım Koji'ymiş. Bunu merak ettim. Bir bakacağım buna. Repo gibi aynı. Buradan istediğimiz paketi direkt anladığım kadarıyla işletim sisteminin içine çekebiliyoruz. Güzel abi. Bağlantılar kısmı, burada haberler vesaire. Yardım, destek için bir form açmışlar. Bu da güzel abi. Ben siteyle çok ilgilenmiyorum abi. Ben burada indirip kurup takipçilerime göstereceğim. KDE Plasma'yı kuracağım arkadaşlar. Gelecek kuşak kişisel masaüstü. Güzel. Şimdi indirelim. Neden Fedora KDE Plasma masaüstü demiş? Burada Türkçesi de yazıyor. Her sürüm yaklaşık 13 ay boyunca güncellenir. Anladım. Sürüm çıkartıyorlar ve çıkarttıkları bir sürüm en az 13 ay güncelleme alıyormuş. Güzel bir şey abi. Direkt ani sürüm değişikleri yapmamaları güzel bir şey. Zaten KDE masaüstünün ne kadar özelleştirilebilir olduğunu görüyorsunuz. Bakın, ben şu an Arch kullanıyorum. Mesela burada tonca şey var. Kendim kişiselleştirdim. Buradaki panelleri istersem sağa sola her yere atayabiliyorum. KDE Plasma'nın güzel bir özelliği bu. Lider teknoloji diyor. Açık kaynağın sunduğu en son teknolojiler ve geliştirmeler üzerine kurulmuştur. Çok güzel abi. Özgür ve özel. Fedora ile sizin masaüstünüz sizin, ücretsizdir, reklam yoktur ve veriler size ait. Güzel abi, güvenilir. Yukarıdan gelen projelerle ortaklaşa geliştirildi. Sıkı bir şekilde sınandı. Yani anladığım kadarıyla Fedora'nın bir test ekibi varmış arkadaşlar. Problem yani, insanlara, halka sunmadan önce bu güncellemeleri o ekip kendi içinde deniyor anladığım kadarıyla. Güzel bir şey bu. Aygıtınızdan en iyi şekilde yararlanır. Sunmak için donanım satıcılarıyla birlikte çalışır. Burada şunu demek istiyor olabilir. Intel, AMD, Nvidia bunun gibi ekran kartlarıyla beraber optimize çalışabildiğini iddia ediyor. Tamam abi, sitede başka, evet, aşağılara bakalım. Herkes için özellikler diyor. Yaratıcılıklar için Fedora KDE Plasma tarafından desteklenen şık ve özelleştirilebilir bir arayüz sunduğu için sanatçılar ve yaratıcılar için de mükemmel bir seçimdir diyor. Abi, burada anladığım kadarıyla içerisine entegre bir şekilde Photoshop uygulamalarıyla beraber geliyor. Burada bunu söylemek istiyor. Daha fazla öğrenelim bakalım burada neler var. Yaratıcılar. Dijital insan abonelik yok. Ekstra renkler için satın alma yok. Trailers yoktu. Yani bir deneme sürümü yok. Şeyimizin de sınırı yokmuş. Yaratıcılığımızın da sınırı yokmuş. Güzel bir slogan bulmuşlar. Arkadaşlar, şöyle anladığım kadarıyla burada Fedora'nın kendi içindeki bir Photoshop uygulaması. Ben şey zannettim. GIMP'i entegre bir şekilde getirdiler zannettim. Fakat burada daha fazlası var anladığım kadarıyla. Güzel bir çalışma var. Bakalım Keyden Live. Evet, ben de editlerimde bunu kullanıyorum bu arada. Windows'ta da bunu kullandım edit yaparken. Tüm işletim sistemlerimde de Keyden Live'ı kullanıyorum arkadaşlar. Profesyonel bir çalışma sonucunda güzel bir edit uygulaması. Size de bunu tavsiye ederim. İlk başta biraz karmaşık geliyor farkındayım, ama aslında hiç de karmaşık. Zaten açık kaynak bir montaj programı olduğu için kanalında bunun
Onun da incelemesini çekeceğim, merak etmeyin. Diğer açık kaynak uygulamalar bizim için. Diğer açık kaynak uygulamalar. Tamam abi ya, ilk defa bu açık kaynak uygulamaları görenler için çok yabancı olabilir. Ben de biraz yabancıyım bu arada. Kullanmamızı istedikleri dağıtım sistemini bu kadar böyle ince ince eleyip sık dokunmuş olmaları internet sitelerinde çok güzel bir şey. Bakıyorum. Herkese hitap eden göstermek istiyorum size. Ya NASA'da mesela, NASA'da KDE çalışmalara bugün devam ediyormuş. Geliştiriciler içine bakalım bir de. Developers, yani bu şey olabilir, kodlama kısmı olabilir diye düşünüyorum. Frameworks var, tamam. Klasik, bu mail gibi bir şey değil. Mail. Neyse, şimdi uzun uzadıya anlatamayacağım. Key Develop var. Evet arkadaşlar, sonunda C, C++, Python, QML, JavaScript and PHP. Bunun gibi böyle yazılım dillerini kodlayabildiğiniz Key Develop uygulaması da açık kaynak bir şekilde geliyor. Bunu göstermek istemiştim. Profile Applications, tamam. Bakalım, başka bizim için de bunun gibi açık kaynak uygulamaları varmış. Güzel abi, devam edelim. Arkadaşlar bir de oyuncular kısmı var. Oyuncular kısmına da bir bakalım neler var neler yok. Evet, bunu zaten tahmin etmiştim. Arkadaşlar Steam Deck'te demek ki kullanılan işletim sistemi KDE Plasma şeklinde çalışıyormuş. Bu da tam bizim aslında elimizde sağlam bir argüman, çünkü oyun oynanır mı kısmını insanlar sorduklarında aslında onlara Steam OS'in Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğunu söylemek bence fazlasıyla yeterli geliyordur diye düşünüyorum. En çok etkilendiğim site bu olabilir arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir emek var ve bunların gerçekten hepsi optimize çalışıyorsa çok çok iyi abi. Şimdi indirip deneyelim. Arkadaşlar indire bastıktan sonra ben burada bir sürü seçenek görüyorum. Fakat Intel ve AMD x86 64 sistemler için olan Live ISO kısmını indireceğim şimdi. Burada ISO kısmını seçiyorum ve indire basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ben bu dosyayı indiriyorum ve tam oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, geldim. Burada şimdi tekrardan Fedora'yı seçtik. Burada bize hangi sistemden çalıştırdığımızı soruyor. Arch Linux'u seçeceğiz. Steam'imize çalışması için 4096, 4 GB RAM, 6 çekirdek vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer 6 GB RAM vereceğim. Az önce tatsız olaylar yaşadık. 8 çekirdek vereceğim. Dostlar, tekrardan bir sanal makine açtım. Umarım bu sefer sıkıntısız bir şekilde kurulumu yapabiliriz. Eğer şimdi de kurulumu yapamazsak Fedora demek ki 6 GB RAM'de de verimli çalışmıyormuş. 8 verebilirim. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik. Şuradan sizin ve kendi iyiliğim için Install to Hard Drive'a şimdi deneyeceğiz bakalım. Umarım şimdi düzgün bir şekilde çalışır ile. Evet dostlar, kurulum ekranına ulaştık. Muhtemelen Fedora'yı kurmak için. Evet dostlar, kurulum ekranına ulaştık. O zaman şunu diyebiliriz. Fedora'yı düzgün bir şekilde kurmak için en az 6 GB RAM'inizin olması gerekiyor. Sistem, klavye yerleştirme, tamam. Kuruluma başla düğmesine başlayana kadar disklerinize dokunmayacağız. Kurulum hedefi. Tam kurulum hedefini bu seçiyorum. Hiçbir disk seçilmedi ama seçtim. Tamam abi. Kuruluma başla. Niye başlamıyorum? Eğer root hesabını devre dışı bırakabiliyorsam 1 2 3 4 arkadaşlar. Bir kök parolası koydum buraya. 1 2 3 4 1 2 3 4 parolası koydum. Bitti diyelim. Tamam, bir kullanıcı oluşturma. Bir de kullanıcı oluşturalım arkadaşlar. Burayı Emir adında. Türkçe klavye var. Oha, çok güzel. Bak, installer'da Türkçe klavye olan bir yer. Parola. 1 2 3 4 yaptım yine. 1 2 3 4 yaptım. Sanırım kuruluma başlayabiliriz. Evet dostlar, kuruluma başladık. Güzel. Bunun installer kısmını beğendim. İlk defa Linux kuracak bir insan Fedora'nın indirme sitesinde de bence rahatlıkla işini halledebilir. O zaman dostlar, bu yazılım kurulduğunda tekrardan sizin yanınıza geliyorum. Dostlar, selamlar tekrardan. Çok uzun bir süreden sonra kurulum bitti. Artık ben de kurulumu bitire tıklayayım. Fedora'nın bir artık içine erişelim. Güzel. Sistem açılıyor dost. 6 GB RAM kullanarak sisteme erişim sağladık. Karşılama merkezi. Bu işletim sistemi KDN tarafından yapılan ücretsiz ve açık kaynaklı bir masaüstü çalıştırıyor. KDN gönüllülerden oluşan uluslararası bir topluluk. Plazma sorunsuz bir deneyim için özünde yalın olacak şekilde tasarlanmış. Ancak gerektiğinde gerçekten işlerimizi halletmemize yardımcı olmak için güçlüdür. Umarız onu sever. Plazma sorunsuz bir deneyim için özünde yalın olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılabilir güvenlik güncellemeleri var diyor. Bakalım abi, güvenlik güncellemesi neymiş? Görüntüyü tekrar 1080 alayım ya. Güzel oldu abi, tamam. Güncellemeler alınıyor. Güncellemeler alınsın abi bir yandan. Biz karşılama merkezini okuyalım. Özünde yalın. Plazma yalın ve başlatılmaz kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Her şey beklediğiniz yerdedir. Rahat ve üretken olabilmeniz için genellikle herhangi bir yapılandırmadan geçmenize gerek yok. Aşağıda tipik bir plazma masaüstünün görsel temsilini
profilini görebilirsiniz. İşaretçinizin üzerine getirin ve bir öge üzerine bilgi almak için ona tıklayın. Çok tatlı yapmışlar. Bak buna 10 veriyorum. Buna 10 verdim abi. Tamam, başka nelerin var? Tamam, sistem ayarları falan. Genel KDA'yı biliyoruz abi. Güzel keşfet mağazasıyla geliyor. Bu uygulamalarla geliyorsa eğer daha güzel. İndirmek zorunda kalmayacağız. Anonim bilgisi paylaş. Plazma. Bu neymiş? Ne kadar veri? Mesela burada şöyle abi söylemek istediği şey. Diyor ki istersen bütün sistem bilgilerini kullandığın her şeyi paylaşabilirsin diyor. Bu sayede geliştirmemize yardımcı olabiliriz. Gizlilik politikamızı okuyun diyor. Muhtemelen KDA'de kalıyor. Fakat istersen de diyor hiç bizimle hiçbir bilgi paylaşmayıp tüm bilgileri kendine saklayabilirsin diyor. W gibi bazı şirketler var. M gibi bazı şirketler var kankam. Onlar bunu direkt okey'de başlatıyorlar. Onu da söyleyeyim burada. Evet dostlar, devam edelim. Fedora özgür ve açık kaynak yazılımlara inanır. Vesaire vesaire. Keyfini çıkartın. Masa üstüne ulaştık. Dostlar şimdi ilk bakmak istediğim şey. Arkadaşlar bir şeye göz gezdirdim de Fedora DNF paket yöneticisini kullanıyormuş. O zaman sudo dnf htap sudo dnf sudo, evet bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar Arch'ta Pacman paket yöneticisini kullanıyorsunuz. Yay falan da Peri falan da kurabiliyorsunuz. Debian tabanlarda apt paket yöneticisini kullanıyorsunuz. Burada da DNF paket yöneticisini kullanıyormuşsunuz. Aklınızda bulunsun. Çok gerek yok. Benim gibi böyle terminalden bir şeyler indirmeye alıştıysanız sadece ya da sistemi terminalden güncelleme falan alıştıysanız eğer terminalden bir şey kurmak, terminal işlemi yapmak istiyorsanız eğer DNF komutunu kullanabilirsiniz. Sistemin boşta ne kadar yer kapladığını öğrenmek istiyorum da. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Fedora sistemimizde 5 GB toplam RAM'imiz var. KDA Plasma olduğu için tabii ki biraz daha fazla kullanıyor. KDA Plasma bir Fedora'yı kurduğunuzda güncel olarak sisteminiz 3 GB RAM yiyecek. Bu güzel bir değer arkadaşlar. 3 GB kötü bir değer değil. Çünkü KDA Plasma kullanıyorsunuz. Daha hani animasyonların vesairenin bol bol içinde bulunduğu bir işletim sistemi. Şimdi dostlarım genel olarak diğer uygulamalara bakalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Oyunlar kısmında 3 tane oyun geliyor. Ofis kısmı libreler gene varsayılan olarak geliyor arkadaşlar. Bu güzel. Grafik kısmında da bunlar geliyor. Zaten sitesini uzun uzadıya incelemiştim. Ekstradan klasik bir KDE masaüstü var. Yani ekstra size gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Bir KDE Plasma masaüstü görüyorsunuz aslında. Burada başka ekstradan bir şey yok. Kurulumu güzeldi, keyifliydi, basitti. Kullanmak için en az 6 yani 3 GB RAM kullanıyor dostlar sistem. Onu bilerekten indirip kafanıza göre kullanabilirsiniz. Güzel bir dağıtım, sitesi güzel, indirmesi güzel, kurması güzel, her şeyi kolay, basit, güzel stabilize çalışan bir sistem var benim önümde. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Ben şu anda Linux'a yeni geçiyor olsam Mint mi Fedora mı derseniz ben açıkçası Mint'i seçerdim arkadaş. Dostlar incelemem bu kadar. Gelin sizinle beraber Fedora işletim sistemini de imha edelim. Blade'e tıkladım. Blade dedim. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atıp bana yorumlarda küfürler savurabilirsiniz. Atladığım bir şey olursa ya da ekstra değinmemi istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Sonraki videolarda yeni incelemeler çekeceğim. 3-4 tane Linux var arkadaşlarımın benden istediği, onların incelemesini çekeceğim sizler için. Fakat onların üzerinde ekstra istediğiniz bir şey olursa eğer lütfen bana bunu belirtin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere dostlar.